Temmuz 1995. Bosna'nın doğusunda Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği bir kent. Srebrenica. Binlerce Boşnak Müslüman buraya sığınmıştı. Çünkü onlara burada güvendesiniz denmişti. Ama birkaç gün içinde yaklaşık 8400 Müslüman erkek ve çocuk gözleri önünde ailelerinden koparıldı ve bir daha görülmedi. Sadece Müslüman oldukları için, sadece bu topraklarda var oldukları için. BM askerleri oradaydı ama koruyamadı. Bu Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük katliamlardan biri. Bu videoda Srebrenica'da gerçekte ne olduğunu, kimin bu kanı döktüğünü ve bu şehitleri neden unutmamamız gerektiğini anlatacağım. Sonuna kadar izle. Gelin baştan başlayalım. 1992 yılında Yugoslavya dağılıyordu. Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bu topraklarda yüzyıllardır 3 halk bir aradaydı. Boşnak Müslümanlar, Sırplar ve Hırvatlar. Bağımsızlık ilanının hemen ardından Radovan Karadziç liderliğindeki Bosna Sırp siyasi askeri kadrosu Sırbistan'ın desteğiyle silahlandı ve ülkeyi kanlı bir iç savaşa sürükledi. Bu kadronun hedefi netti. Bosna topraklarını etnik olarak temizlemek. Yani Boşnak Müslüman nüfusu ya öldürmek ya da bölgeden sürmek. Bu süreçte binlerce Müslüman köyü yakıldı. Camiler tahrip edildi. Kadınlara sistematik tecavüz edildi. Erkekler toplama kamplarına dolduruldu. Çünkü onlar Müslümandı. Çünkü bu topraklarda İslam yüzyıllardır yaşıyordu. Srebrenica, Doğu Bosna'da küçük bir maden kasabasıydı. Savaş başladığında buraya çevredeki köylerden binlerce Müslüman sığındı. Kasaba adeta bir sığınma noktasına dönüştü. 1993'te Birleşmiş Milletler dünyanın gözü önünde tarihi bir karar aldı. Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Yani burada silah bırakılacak, sivillerin can güvenliği BM askerleri tarafından garanti edilecekti. Bölgeyi korumakla görevlendirilen Hollandalı BM askerleri kasabaya yerleşti. Müslüman kardeşlerimiz buna inandı. Silahlarını teslim ettiler. Çünkü Birleşmiş Milletler bizi koruyacak dediler. Ama 11 Temmuz 1995'te her şey çöktü. General Ratko Mladić komutasındaki Sırp askeri birlikleri Srebrenica'yı kuşattı ve kasabaya girdi. Hollandalı barış gücü askerleri sayıca çok az, ağır silahtan yoksun ve BM komuta kademesinden gerekli desteği alamadan direnemedi. Binlerce Müslüman, kadın, çocuk ve yaşlı BM'nin Potoçari'deki üssüne sığındı. Erkekler ve genç çocuklarsa ormanlara doğru kaçmaya çalıştı. İşte tam burada insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri yazıldı. Müslüman kadınlar, çocuklar ve yaşlılar otobüslere bindirilip bölgeden sürüldü. Ama 15 yaşından büyük erkekler ayrıldı. Sorgu için denildi. Oysa onları bekleyen şey şehadetti. Sonraki günlerde Mladić'in emrindeki birlikler tarafından binlerce Müslüman erkek ve genç tarlalarda, okullarda, fabrikalarda toplu halde kurşuna dizildi. Bazıları saatlerce, günlerce ormanlarda saklanmaya çalıştı. Ama av, sürek avı gibi tek tek bulunup şehit edildi. Cesetler toplu mezarlara gömüldü. Sonra bu suçu gizlemek için o mezarlar tekrar açılıp kemikler başka yerlere dağıtıldı. Bu yüzden bugün hala aradan 30 yıl geçmesine rağmen DNA analizleriyle kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor. Şehit anneler hala evlatlarının bir kemiğini bile bulabilmek için bekliyor. Toplamda yaklaşık 8400 Müslüman kardeşimiz sadece birkaç gün içinde şehit edildi. Sadece Müslüman oldukları için. Sadece bu topraklarda İslam'ı yaşadıkları için.
Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, yıllar süren yargılamaların ardından Srebrenica'da yaşananları resmen soykırım olarak tanıdı. Ratko Mladic ve Radovan Karadzic bu suçtan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2007'de Uluslararası Adalet Divanı da bu katliamı soykırım olarak kayıtlara geçirdi. Ama 8400 can karşısında verilen bu cezalar hiçbir zaman yeterli görülmedi. Peki dünya neredeydi? Birleşmiş Milletler'in güvenli dediği bir bölgede bu katliam nasıl yaşandı? Bu soru hala cevaplanmayı bekliyor. Hollanda hükümeti yıllar sonra bu olaydaki sorumluluğu kısmen kabul etmek zorunda kaldı. Ama kaybedilen Müslüman canlar geri gelmedi. Bugün Potocari'de o zamanki BM üssünün hemen yanında büyük bir şehitlik var. Her yıl 11 Temmuz'da o yıl kimliği yeni tespit edilen şehitler beyaz kefenlere sarılı tabutlarla buraya defnediliyor. Aileler 30 yıldır kayıp evlatlarının mezarını bekliyor. Srebrenica sadece bir tarih değil. Bu bir daha asla dediğimiz sözün ne kadar kırılgan olduğunun kanıtı. Dünyanın gözü önünde güvenli denilen bir yerde bu Müslüman kardeşlerimiz yalnız bırakıldı. Ama unutmayalım, onların kanı bu topraklarda İslam'ın nurunu söndürmedi. Bosna hala ayakta. Camiler hala ezanla inliyor. Bugün bu şehit kardeşlerimizi unutmamak, onların hikayesini doğru ve gerçek şekilde anlatmaya devam etmek bizim boynumuzun borcu. Srebrenica'yı bugün burada anlattık ama hikaye burada bitmiyor. Bu şehitleri unutmamak, onları hatırlamaya devam etmek bizim elimizde. Kanalımda böyle unutulmaması gereken hikayeleri anlatmaya devam edeceğim. Abone olursan bir sonrakini kaçırmazsın. Görüşmek üzere.